Hoş geldiniz. Bugün beyazlar içindeyim. Şu an yaşımın son günü, yarın yeni bir yaşa basacağım. Doğum günüm. O yüzden de, bir de 1 Haziran doğumluyum. Ayın 1'i ve 1 hakkında okuma yapmak istedim. Bu arada saçımı kestirdim, görüyorsunuzdur. Ama sanki biraz daha kestirmem lazım. Yani bana az geldi. Az kestirmişim. Bana daha kısa daha yakışıyor. Teşekkür ederim. Ya, bir yandan dedim ya size, sanki bu taraf uzun falan gibi geldi bana. Babet çorap bulursam giyerim. Yani çok da giymiyorum. Teşekkür ederim. Yani yazlık saç hâli ama ben her zaman, saçımın bir tarafı uzun, bir tarafı kısa kullanıyordum. Bu kadar simetrik bana biraz garip geldi. Hatta diyorum, "Ay, bu şey saçı mı oldu, böyle olgun mu gösteriyor, nasıl oldu bilmiyorum." Marilyn Monroe boyları. A, bu arada Marilyn Monroe da 1 Haziran doğumludur. Ben de 1 Haziran doğumluyum. Kaderimiz benzeriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, size bir soru soracağım. Acaba size soruyorum, sol mu, sağ mı? Parlak mı, kalın mı? Hangisi? Parlak. Biri kalın dedi, biri parlak dedi. Parlak olan kalın değil, kalın olan parlak değil. Kalın olan rugan, diğeri parlak. Ay, teşekkür ederim. Biri dedi ki Şampiyonlar Ligi finali var. Ay, ne zaman bitiyor? 12'de. 12'yi bekleyemem dedim. Hazırlandım. Peki, soruyorum. Hangisi? Parlak olan bu, kalın olan bu. Sol, sağ. Red velvet. I don't have no red velvet. Which one? Mike Rigas. This one or that one? Short white heels. This is a shorter one. Evet. Evet, hoş geldiniz. Tekrar yerimize yerleşelim. Dediğim gibi doğum günü kızının bugün yaşının son gecesi. Bir yaş daha olgunlaşıyorum. Evet, daha zarif. It's not a pantyhose, it's stocking. Garter stocking. Yeah, white stocking.
Evet. Şimdi 2 kitaptan size okuyacağım. Bir konusunu okuyacağım. Bir tanesi birin sembolik anlamı, sembol olarak biri nasıl açıklayabiliriz şeklinde. İlk etapta bunu okuyacağım. Evet, bir sayısı, sonra sayılar sözlüğünden size biri okuyacağım. Sayıların ilki olan bir, her şeyin temelini temsil eder. İlke, Tanrı, insan. Sayıların sayısı, bir sayısı. Bir sayısı evrensel ve üstün bir sayıdır. Buna göre her şeyin kökeni olan yaratıcı prensiptir. Alışıldık sunumunu ters çevirerek bir Pisagor yanlısı olarak Hierokles şöyle demiştir: Tanrı birdir, o sayıların sayısıdır. Birin kendisi, kendisiyle eklenebilir, bölünebilir, çarpılabilir ve eşlenebilir. Ölçülebilen her şeyi yaratmak için bölünemeyen tüm sayılar birle bölünebilir hale gelir. Bir birimi her şeyi kapsar, bir temeli ve hiçlikten yani sıfırdan çıkan mükemmelliyeti temsil eder. Devam edeceğim. Bu sayı yine tek tanrılı dinlerin başlangıçtan beri var olan eşsiz tek varlığını, yaratıcı gücü, yani Tanrı'yı simgeler. Dinle İsrail ebedi olan bizim Tanrımızdır, ebedi olan birdir der eski ahit. Hristiyanlıkta kutsal üçlemede babayı temsil eden bir sayısı aynı zamanda onun mükemmel tekliğini de temsil etmektedir. Buna karşın dogması Tanrı'nın tekliğine dayanan Müslümanlık inancında bir olan ancak Allah'tır. O tektir. Aziz Agustin de bu teklik durumu hakkında şunu demiştir: Bu teklik en yüksek seviyedeki Tanrı'dır. Her şeyin prensibidir. Aslında tevhid de teklikle ilgilidir zaten. İşte insan diye minik bir bölüm daha var. Sonra sayılar sözlüğünden size okuma yapacağım. Dikeyliğin sembolü olan bir sayısı eşsiz ve diğer canlı türlerinden düşünebilme yeteneği ile ayrılan insanla da birleştirilir. Erkek cinsellik organı ve bastonla da birleştirilmiş bir sayısı ayakta duran insanı temsil eder ve bir otorite veya güç hiyerarşisi içinde üstün olana bağlanır. Şimdi diğer sözlükten biri okuyacağım. Belki bu sayılar sözlüğünden sırayla ben size sayıları okurum. Burada çeşitli şeyler yaparım. Sayılar üzerine de başka bir gün bir okuma yapacağım ama dün düşünüyordum ya sirenler üzerine okuma yapacaktım. Yunan mitolojisindeki siren kavramı ya da doğum günü sayım olan bir hakkında okuma yapacaktım. Dedim ki bir okuyayım. Beyazla giyineyim, yeni bir başlangıç falan. Böyle bahara, yaza, yani baharın ortası, yazın başlangıcı, buna bir göndermemiz olsun. Arkada da böyle bir resmim var yaptığım. Devam edeceğim. Evet.
Resmim de bari tam gözüksün dedim. Devam ediyorum. Her sayıyı ilk varlığın sayısı 1. Her sayıya nüfuz etmiştir. Bütün sayıların ortak ölçüsüdür. Bütün sayıları kendisinde birleştirmiştir. İster çıkartarak, ister çarparak her zaman aynı ve değişmezdir. Bu nedenle kendi kendisiyle çarpıldığında yine kendisini verir. Parçası olmasa da bölünebilir. Bununla birlikte bölme parçalarından çok yeni birimler doğurur. Ama bu birimlerin hiçbiri bütün birimden daha küçük veya daha büyük değildir. Ve en küçük parçası kendi bütünlüğü içinde kendisidir yine. Gizemli birin niteliklerinin Ortaçağ Alman gizemcisi Agrippa von Nettesheim tarafından 1500 civarında yapılan bu betimlemesi matematiksel olarak doğru kabul edilmese de birin dinsel geleneklerdeki önemini göstermeye yarar. Geometrik olarak noktayla gösterilen birinci Pitagorasçılar ve onların etkisi altındaki düşünürlerce gerçek bir sayı olarak alınmamıştı. Çünkü Öklid'in kabulüne göre bir sayı bilimlerinin oluşturduğu bir toplamdır. Köbel 1537'de şöyle yazıyordu. Bundan birin bir sayı değil, bir yapıcı ya da anne, diğer bütün sayıların başlangıcı ve temeli olduğu anlaşılır. Birinci sayıların ilk başlatıcısı olduğundan tek sayı bile olsa eril ilkeye biraz daha yakın dursa da hem eril hem de dişil olarak görünür. Eril bir sayıya eklendiğinde sonuç dişil bir sayı olur ve bunun tersi de doğrudur. 3 artı 1 eşittir 4. 4 artı 1 eşittir 5. Bir başlangıca dair birin bir ikincisi olmayan ilahinin kutuplaşmamış varoluşunun simgesi oldu. İlişkiyi, bütünlüğü ve birliği kapsar ve kendi içine dönüktür. Ama yaratılmış bütün varoluşun ötesinde durur. Gerçek birlik kavranamaz ama bununla birlikte mümkün olabildiğince kendisi hakkında düşünen bir bendir. Ortada bir ikilik mevcuttur. Gözleyen ve gözlenen. Kutupsallık tanımanın özüdür. Sıfatlarla nitelenen yalnızca kutupsallıktan dolayı tanınabilir. Büyük ve küçük, yüksek ve derin, acı ve tatlı. Bütün bu nitelikler bir sıralama sistemiyle bağlantılıdır. Bununla birlikte ilahilik kutupsallığın ötesindedir. Mutlak varoluştur. Herhangi bir sıralama sistemiyle bağlantısızdır. Bu nedenle gizemciler uzlaşmayı kullanarak görünüşlerin ötesindeki nihai birliğe Deus Revelatus'un ötesindeki Deus Abscondidus'a ulaşmaya çalışmışlar ve Upanishad'larda da neti değil ve Kabala'da En Sof sonu olmayan diyerek görünüşlerin küçülen katmanlarında kendisini gözler önüne serenden söz etmişlerdir. Upanishadlar Hindistan taraflarından
Yani Uzak Doğu'ya ait, metinler. Dinsel de diyebiliriz ama yogaya ait metinler. Kabala'da zaten, İbrani metinleridir. Yani bir açıklama yapayım. En Sof zaten aşağı dairdir. O teklik üzerinedir. Bunlar biraz da uzun kavramlar aslında. Ay pardon ya, şöyle üstümü başımı biraz toparlayayım. Evet, devam ediyorum. Böyle beyaz giyince de İslam'da ciddi müminler için mesele kendisini şu soruda ortaya koyar. Bir insan temel şirk günahını işlemeksizin bir şeyi bire eş koşmaksızın inanç açıklaması Allah'tan başka Tanrı yoktur sözlerini gerçekten telaffuz edebilir mi? En köktenci sufiler görüşlerini arayanın ilahi olanda tamamen yok olmasından sonra Tanrı'nın kendisinin kendi ağzından kendi birlik inancını konuştuğu şeklinde formüle etmişlerdir. Böyle gizemci düşünceler kadim Hint geleneğinde de çok iyi bilinirdi. Başlangıçsal ve her şeyi kapsayan ilkenin ikincisiz bir olduğu söylenirdi. Benzer sözcükler görünüşleri Yahudi, Hristiyan ve Müslüman geleneklerinde gizemciliğin gelişmesi için bir temel oluşturan geç dönem Antikite'nin yeni Platoncu düşünürü Plotinus İsa'dan önce 270 tarafından da kullanılmıştır. Plotinus'a göre tek tanrı bütün formların ötesindedir. Çünkü formlar her zaman çokluğu ifade eder. Her çokluk birliklerin çokluğudur. Kendi içinde birliği ön koşullara olarak varsayar ve Tanrı her şeyin kökü ön koşulu olduğuna göre o mutlak birliktir. Kadim Çin'de de mükemmeli, bütün kutupsallığın ötesindeki mutlağı temsil eden bire dair benzer görüşler ileri sürülmüştür. Bir ilahiliğin ideal sembolüdür. Çünkü ilahilik ruhtur ve çoklukla birlikte olmaya zorunlu olan maddi niteliklerle hiçbir ilgisi yoktur. Böylece birin zıttı yoktur ve görünüşte Tanrı'ya karşı olan olumsuz ilke bile en sonunda iptal olur ya da birlikle bütünleşir. Bire gelince Tanrı birin kendi varlığı içinde benzersiz olması gibi mutlak birdir. Biraz ağır metinler aslında. Yani kiminin kafası karışabilir. Baştan söyleyeyim. Upanishadların Hint düşünürleri yalnızca görünüş, hareket tarzı, gerçekten birden önceki aldatıcı fantazmlar ya da özsel birliğin üzerini peçeyle örten renkli bir oyun olarak algılanan değişik görünüşlerin arkasındaki birliği araştırmıştır. Şairlerin bire bir demesi çeşit çeşittir. Bir, çok çeşitli biçimlerde alev alan ateştir. Bir dünyaya ısı yayan güneştir diye betimler bir Hint bilgesi. Ne ilginç bakın. Bir, çok çeşitli biçimler. Alev alan ateştir. Dünyaya ısı yayan güneştir. Yani teklik üzerinden. Alman şair, oryantalist Rückert buna benzer görüşleri son satırında Kur'an'ın Allah'ın birliğinin en kısa açıklaması olan 112. suresinden bir formülasyonu işleyen Brahman'ın Bilgeliği adlı diyalektik şiirinde şöyle ifade etmiştir. Almanca bir metin var. Almancayı okumayacağım tabii şimdi size. Çünkü Almancam yok. Sayı dizisinin birden çıkması kadar gerçek, ağacın yapraklarının tek bir tohumdan
gelmesi kadar gerçek. Onu bir ve benzersiz olarak bilmeniz kadar gerçek. O ki her şey ondan çıkar ve hiçbir şey ona eş koşulamaz. Ne de onun bir değişik anlatmış ama neyse yani. Devam edeceğim. Bu birliği elde etmek çeşitli görünüşlerin arkasında gizlidir ve birle özdeşleşmeyi başarmak Upanishad'larda klasik bir biçimde açıklandığı üzere her zaman için gizemciliğin amacı olmuştur. Aham Brahmasmi, ben Brahma'yım. Bununla birlikte bu kapsamlı gizemci tek tanrıcılığın ötesinde mesihsel ya da kendisine has denilen başka bir tek tanrıcılık çeşidi daha bulunmaktadır. Şöyle ben birazcık geriye uzatıyorum. Evet, metin bayağı ağır. Brahmacılığa geliyoruz. Yalnız kıyafetim pek de rahat değilmiş şu an. Yani gerçekten bayağı bir şey veriyorum, uğraş veriyorum. Şöyle durayım. Ah. Evet. Aha, Brahmi, ben Brahma'yım. Bununla birlikte bu kapsamlı gizemci tek tanrıcılığın ötesinde mesihsel ya da kendisine has denilen başka bir tek tanrıcılık çeşidi daha bulunmaktadır. Bu en açık olarak Musevilik ve İslam'da ortaya çıkan dinsel bir formdur. Çok katı tek tanrıcılar Teslis öğretisinden dolayı Hristiyanlığı gerçek tek tanrıcı olarak düşünmezler. Doğru. Bu tip tek tanrıcılık diğer tanrılara üstün olan özel bir tanrıya tapılması ve insanların ötekilerden çok bu tanrıya yönelmesi demek olan henoteizmden türetilmiş gibidir. Bununla birlikte Kitab-ı Mukaddes'te Yehova peygamberlerine birin tek ve başka birine tapılmamasını hoş görmeyen kıskanç bir tanrı olduğu öğretilir. Benzer şekilde Allah'tan başka tanrı yoktur biçimindeki İslami inanç açıklamasındaki tanrı, insanlığın ilgisini mutlak teslimiyetten, İslam bu tek yaratıcı, güç verici ve hakime yönelten herhangi bir şey olarak yorumlanabilir. Şurası kesin ki hem Musevilik hem İslam'da her ikisi de yeni Platoncu eğilimler gösteren bir yandan Kabala'da öte yandan Sufi geleneğinde özellikle İbn Arabi okulunda incelenmiş olan daha gizemci, daha kapsamlı bir tür dindarlık geliştirilmiştir. Bu noktada ölçülü ve açık seçik Allah'tan başka Tanrı yoktur ifadesi Allah'tan başka mevcut hiçbir şey yoktur formülüyle açıklanabilir. Ve Tanrı'nın ol sözüyle yoktan yaratması birden türeyişlere dair gizemli bir öğreti olarak yorumlanır. Peygamberli tek tanrıcılık Sami halkıyla sınırlı değildir. Milattan önce 14. yüzyılda Mısır kralı 4. Amenhotep evet bu çok meşhurdur Amenhotep çünkü önceden böyle bir inanış yoktu. Mısır'a bu getiriyor Amenhotep. Güneşin merkez tanrı olduğu tek tanrıcı bir din ilan etti. Bununla birlikte başlıca savunucusu Peder Wilhelm Schmidt'in doğruluğunu kanıtlamak üzere topladığı bütün malzemeye karşın Ur-monoteizmin bütün diğer dinsel formları öncelediği görüşü sürdürülemez. Buradan buraya geldi. Metin birazcık şey yapıyor gerçi. Katı tek tanrıcılık, Musevilik ve İslam kuşkuyla baksa da gerçekte birin en büyük önemi
bire en büyük önemi Hristiyanlık vermiştir. Baba oğul kutsal ruh deseler de bire önemi verdiğini bakayım nasıl anlatacaklar. Pavlus'un Efesoslulara mektubunda şunları okumak yeterlidir. Rab bir, iman bir, vaftiz bir, Tanrı. Rab bir, iman bir, vaftiz bir, Tanrı bir ve her şeyin babası, muhterem bedenin iddia ettiği üzere Kudüs'teki bir tapınak bütün inananların ebedi evini işaret eder. Alman protestan gizemci Valentin Weigel'in birin gizemini güzel bir deyişle Tanrı'nın sayısı olarak ifade etmiştir. Bir bütün sayıların 2, 3, 5, 10, 100, 1000'in sonuncu ve kavranışıdır. Böylece birin bütün sayılara komplesit dahil olduğu 2, 3, 5, 10, 100, 1000'in iç içe geçmişinin açılmasından başka bir şey olmadığı söylenebilir. Tanrı'yı ilk sayıyla ve yarattıklarını diğer sayılarla karşılaştıracağım. Çünkü Tanrı birdir ve çünkü yarattıkları kendi içinde iki katlıdır ya da iki niteliği vardır. Oysa bir kendi kendisiyledir ve bir Tanrı'yladır. Ve 17. yüzyılda Katolik mistik Angelus Silesius şu şarkıyı söylüyordu. Sadece her sayıda olduğu gibi birlik, böylece Tanrı birdir ve her şeyde, her yerdedir. Bu sefer nasıl da dinliyorsunuz? Yani gerçekten tabii anlıyorum ben. Fark ediyorum neden bu kadar şey olduğunu. Müslüman gizemciler açısından Allah'ın adının ilk harfinde olduğu gibi Arap alfabesinin ilk harfi olan elif harfinin sayısal değerinin 1 olması onlara her edebi düzeyde sözcük oyunu ve kinaye için olağanüstü bir olanak sunmaktadır. Bütün bilgelik ve bilgiyi kendi içinde barındırdığına göre alfabenin ilk harfini ve sayısal değerini bilmek yeterli değil midir? Bir tek Tanrı'yı bilmeye ulaşmış kişinin başka hiçbir şeye gereksinimi yoktur. Böyle bir metin biraz ağır oldu. Ben de böyle üstümü başımı çekiştiriyordum falan gerçi. Yani birin tabii benim için de çok önemi var. Çünkü 2 deyince 2 bölünmeyi işaret eder. Kutupluluğu işaret eder. 1 ise Tanrı'yı işaret eder. Ama tabii doğum sayısında 1 olanlar liderdir. Yani benim mesela ben ayın 1'inde doğmuşum. O yüzden bende bir liderlik ve yönetici özelliği vardır. Mesela bir sürü kişinin ona göre farklı özellikleri var ama ben gerçekten de yönetmeyi seviyorum, liderlik etmeyi seviyorum. Doğum sayınızda eğer yani ayın 1'inde doğduysanız, ayın 10'unda doğduysanız, ayın 28'inde doğduysanız sayınız 1'dir. Yani gün sayınız 1'dir. Bunu söyleyebilirim. Bir liderlikle ilgisi vardır bunun. Bugünkü yayını da kapatıyorum. Yarın doğum günüm. Tebrikleri kabul edeceğim tabii yarın. Bir parti yapacağım kızlarla. Bir toplanma yapacağım. İşte böyle. Şöyle birazcık ne yapayım ben böyle şeyleri sıyırıyorum. Bu elbise açıldıkça açılıyor gerçekten yani. Başa çıkamadım resmen. Ne yapalım? Biraz yanaştır. Şirket patronu ya da CEO gibi duruyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim yani astrolojik olarak açılımım yapıldığı zaman yani 2 defa yaptırdım.
ve benim haritamda zaten yönetici CEO haritası gibi bir şey çıkıyordu. Gerçekten bu eğilimim vardır yani. Benden şey olurmuş, yapsam yani mesela erkek olsam asker ve yönetici olurdum, komutan olurdum. Bir şirket falan şeyim olsa evet CEO, başkan falan olurdum. Böyle bir etkim vardır. Doğum günümü sadece kızlarla kutlayacağım ama her tür demeyeyim, gayet nazik ve zarif, kutlamaları, tebrikleri, hediyeleri kabul edebilirim tabii. O ayrı ama, dedim uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarımla biraz toplanalım, sohbet edelim, pasta keselim dedim. Ondan sonra rejime başlayacağım. 1 ya da 2 kilo vermek istiyorum yani. 50 kiloya çıkmışım. Evet, şimdi, ne yapacağım? Birazdan, YouTube'da üyelik yayınlarına geçiyorum. Kıdemli savaşçılara geçiyorum. Sonra da imparatorlara bir canlı yayın yapıyorum. Az sonra hazırım zaten, hemen geliyorum. Görüşmek üzere. Bu kıyafetleyim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Yurt dışından beni izleyen ve daha fazla videolarımı görmek isteyenler ama YouTube'da abone olamayanlar ise, eee, Patreon'a gelebilirler. Çünkü bazen, olamıyorsunuz, anlıyorum. O zaman Patreon'a ekleyebilirsiniz. Orada da 2 tip üyeliğim var. Bu arada, YouTube'a eğer devam da edebilirsiniz. Neyse, açıklamalarımı yaptım, reklamları yaptım. 37 ayak numaram. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ay, bir anda izlenmeler arttı. Niye acaba? Hadi, doğum günüm şerefine şöyle pembe çoraplı ayaklarımı gösterdim. Bekliyorum. Yalnız hiç son zamanlarda süper teşekkür alamıyorum. Gerçekten doğum günüm eğer imparator üyeyseniz ya da kıdemli savaşçıysanız canlı yayına gelin. Biraz şöyle tebrikleşme olsun, bayramlaşma olsun. Doğum günümü böyle de kutlayabilirsiniz. Bekliyorum. Görüşürüz. Gidemiyorum. İzleme arttıkça artıyor. Niye böyle oldu? Okurken gelmiyordunuz tabii ağır metinde. Beyazları seviyorsunuz galiba, hı? Bu arada çok güzel 2 tane, çorap provası videosu çektim. Gayet güzel oldu, harika oldu. Onları da, en yakın zamanda, YouTube imparatorlara yükleyeceğim. Hani, herkese de bir minik teaser veririm ya da shorts veririm. Böyle bir şeyler de geliyor. Belki de beyazlar için de yapmam lazım ya böyle bir çekim ya da puanlama. Gerçekten beyazın ayrı bir havası var. Ay neyse. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, insanları köle olarak kabul etmem. Evet, bu da bir lütuf. Baybay, hoşça kalın.